Selam dostlar, nasılsınız? Umarım herkes iyidir. Uzun bir süre kanala video atamadım. Herhangi bir yere de gidemedim. Bazı mücbir sebepler vardı ama güzel sebepler de bunlar. O yüzden bir süre kanal maalesef ki boş kaldı. Hala hazırda artık bazı şeyler rayına oturduktan sonra kanala da yönelmek istedim. Tabii ki kanalı kapatmıyorum ya da kanalı bırakmıyorum. Yakın zamanda da böyle bir fikrim yok. Bırakma fikrim yok kesinlikle. Uzun bir yolculuğa çıkacağız. Bu uzun yolculuk neresi olacak? Henüz size bunu söylemeyeyim. Biraz sürpriz olsun. İkinci ya da üçüncü videoda artık siz de zaten başlıklarda göreceksiniz nereye seyahat edeceğimi. Ama öncelikle madem bu uzun yolculuğa çıkıyoruz, uzun yolculukta kendi aracımızla çıkacağımız için de bu aracın yol güvenliğini ve kendi can sağlığımda düşünerek aracın bazı bakımlarını yapmam lazım. Uzun yola hazırlamam lazım. Bu bakımlar neler derseniz, arka fren balatalarımdan ses geliyor. Öncelikle onları göstereceğim. Yaklaşık 7000 kilometrelik bir seyahatim olacak. O yüzden fren en önemli husus. Frenin yanında yine ustamıza gitmişken bazı mekanik aksamları da kontrol ettireceğiz. Yol güvenliğimizi, seyahat güvenliğimizi en üst düzeye çıkarmış olacağız. Gaziantep ve çevresinde yaşayan kişiler için de aynı zamanda ustamızın dükkanını göstereceğim. Nerede olduğunu söyleyeceğim. Siz dilerseniz geldiğinizde güvenilir bir usta arayış içerisindeyseniz eğer geldiğinizde ya da çevre illerde yaşıyorsanız ustamızdan aracınızın bakımını yaptırabilirsiniz. Hatta gittiğimizde kendisinden bir de söz alacağız. Benim ismimi kullanarak veya kanalın ismini kullanarak gelen müşterilere de bir yüzdelik almaya çalışacağız. İşçilikte indirim yapmasını söyleyeceğiz. Bakalım yüzde kaç indirim alacağız. Haydi arkadaşlar şimdi yola çıkalım. Dilerseniz ustanın dükkanına doğru ilerleyelim. Arkadaşlar sanayiye geldik şimdi. Aracı içeri alıyoruz. İçeri aldıktan sonra zaten size ustamızı da göstereceğim. Ustamızın yeri Gaziantep Otogarı'nın karşısında bulunan sanayi sitesi içerisinde. Bakın Ali Usta motorlu araçlar yazıyor. Üstünde de telefon numarası var zaten. Benim araç da şu an geri yanaştı. Ustamız daha çok büyük araç yapıyor. Yani şu tarzda, transit tarzda büyük araçlar yapıyor. Tabii ki küçük araçları da getirdiğinizde bizim ismimizi söylerseniz yardımcı olacak. Benim araçta fren değişimi olacak. Öncelikle balata değişimi olacak. Daha sonrasında sıvı kontrolleri yapılacak. Ali Usta, aracı getirdik sana. Tamam. Öncelikle arka frenlerin balatalarını kontrol edeceğiz. Arkadaşlara da söyledik zaten. Bizim ismimizi kullanarak gelen kişilere yüzde kaç indirim yapacaksınız? Abi şöyle %10 indirim yapabiliriz. İşçilikte %10 indirimi Evet. arkadaşlar aldık. Dediğimiz gibi otogarın karşısında bulunan sanayi sitesi içerisinde videonun girişinde de zaten hangi yoldan geldiğimizi görmüştünüz. Bu yolu izleyerek buraya gelebilirsiniz. Çevre illerden de gelebilirsiniz. Evet, Az önce de söylediğim gibi küçük aracın yanında bu tarzda servis araçlarını, büyük araçları kendisi tamir ve bakımını yapıyor. Neyse ustamızı çok fazla işinden alıkoymayalım. Ustamız işe başlasın. Arkadaşlar şimdi uzun yol yapacağımız için ustamız hemen kabinin içerisinde bulunan polen filtresini de çıkarıyor. Bunu da değiştirelim. Ya ufak tefek masraflar önemli değil. Uzun yolda sürekli klima kullanacağımız için polen filtresi de değişsin dedim. Hatta hava filtresine de bakacağız. Çok kirlendiyse onu da değiştireceğiz. Yağ değişimi henüz gelmedi arabanın. Yine yağını da Ali Usta değiştirmişti zaten. Yağ değişimi zamanı daha 10.000 kilometre var. Boşuna değiştirmeyelim dedi onu da. Ayrıca frenlerin kampanaları da tornaya gitti. Tornadan geldikten sonra işleme devam edeceğiz.
Şimdi hava filtresi kısmına geldik. Hava filtresi de kirlendiyse eğer onu da değiştireceğiz zaten. Değişirse gör. Tamam, bunu da değiştirelim. Dediğimiz gibi yağ filtresi ve yağ değişimi zaten daha zamanı gelmedi. O da zamanı gelince değişimini yapacağız. Şimdi parçalar geldi. Arkadaş hemen yerine sabitleyecek polen filtresini. Önceki halini göstermiştim zaten. Şimdiki halde beyaz zaten. Hava filtresini de şöyle gösterelim. Şunlar eski olanlar. Bu hava filtresinin yenisi. Yine aynı. Orijinal Renault'un ürünü. O da Renault'ydu, bu da Renault. Bu araçlarda zaten Renault motor kullanıldığından bütün malzemeler de Renault diye geçiyor arkadaşlar. Hala bu arada kampanaları bekliyoruz. Kampanalar geldikten sonra çok bir işimiz kalmadı. Arkadaşlar ustamız işini bitirdi şimdi. Biz de ödememizi yapıp ondan sonra yolumuza devam edeceğiz. Tabii ki video burada bitmedi arkadaşlar. Video aracın uzun yola hala hazırlık süreci için devam edecek. Bundan sonraki süreçlerde zaten göreceksiniz. Videonun ilerleyen süreçlerinde bu durumu zaten göreceksiniz. Ali ustamızın eline sağlık. Teşekkür ederiz Ali ustam. Görüşürüz. Videonun da başında da dediğimiz gibi ihtiyaç duymanız halinde Ali Usta'ya yukarıdaki telefon numarasından ve aşağıya bırakacağım Instagram adresinden ulaşabilirsiniz. Görüşürüz Ali Usta. Görüşürüz abi. Güle güle. Arkadaşlar tekrar merhaba. Videoyu en son sanayide kapatmıştık. Arabanın bakımlarını yaptırmıştık, fren bakımını yaptırmıştık, sıvılarını kontrol ettirmiştik. Hava filtresi ve polen filtresini değiştirmiştik. Araya 2 gün girdi. Şu an tabii ki tişörtüm değişmiş, üzerim değişmiş olarak görüyorsunuz. Bu videoyu siz tek parça izleyeceksiniz tabii ki. Uzun yola hazırlanıyorduk. Daha önce öyle söylemiştik. Tabii ki arabanın uzun yola hazırlığı henüz bitmedi. İnternet üzerinden bir şişme yatak seti sipariş etmiştim. Bu şişme yatak setini şimdi kardeşimle beraber gölge bir yerde arabaya kuracağız. Siz bunu tabii ki hızlandırılmış şekilde izleyeceksiniz. Haydi şişme yatak setinin kurulumuna geçelim. Arkadaşlar ürünleri şişirdik. Bakın zaten yaklaşık 1, 2, 3, 4 parçadan oluşuyor. Bir tane pompası var ve 3 tane şişirme ağzı ile birlikte geliyor. İnternette gördüm, aldım. Markasını falan bilmiyorum. Ortalama 700-800 lira bir fiyattı. İlk defa kullanacağım bunu aracımda. Memnun kalırsam zaten bunu size video içerisinde de yolculuk sırasında da söyleyeceğim. Bu vaziyette bir kişi rahat bir şekilde seyahat edebilir diye düşünüyorum. Şimdi gelelim araç buzdolabını kurmaya. Benim aracımda şurada sol arka tarafta, ben size göre de sağ taraf oluyor. Sağ arka tarafta hemen bir çakmaklık girişi var. Çakmaklık girişinde çalışan bir buzdolabımız var. Onun kurulumunu yapacağız. Tabii ki bagajı öncelikle düzleyeceğiz. Şimdi bagajı düzenleyeceğiz. Bagaj şu an bu şekilde. Dışarıda da sandalyelerimiz var. Dolabı alalım tekrar yerine. Bakın arkadaşlar, dolabı kurulumu bu şekilde çakmaklık girişe bağlı. Benim araçta da arka tarafta çakmaklık girişi var. O yüzden bagaja çok rahat bir şekilde kurulum yapabilirim. Sularımı gayri ihtiyari yedek olarak yanıma aldım. Yolda her zaman su için durmamak için. En azından dolaba atarım, soğuk bir şekilde sürekli bulundurabilirim. Şimdi kardeşim kontağı açacak. Kontağı açtığımızda bakın çalışmaya başladı. Sıcak ve soğuk bölümü var. Ortası boş. 12 volt DC girişiyle çalışıyor. Üstüne herhangi bir şey koymayın. Şurada bir fanı var. O fan kapanmasın. Bu tarz bir dolap kullanıyorsanız eğer. Yatağı uzun yolda kullanmadım ama dolabı daha önce uzun yolda kullanmıştım. Sandalyelerimizi de bu şekilde atacağız. Orta bölüme de valizlerimiz gelecek. Şu bölüme de valizlerimiz gelecek. Şu bölüme de yine yol için ayırdığım bazı malzemeleri koyacağım. Daha arka tarafta boş yerler var. Pandizotun üst tarafı yine müsait. Buralara da daha eşyalar vereceğim. Yanıma ayrıca şöyle bir pompa daha aldım. Teker patlama durumuna karşı ya da hava kaçırmasına karşı. Bu da çakmaklık girişiyle çalışıyor. Bu pompayı da herhangi bir
hava vurmam gerektiğinde kullanabilmek için bagaja koyuyorum. Şimdilik bu kadar. Daha sonra evdeki eşyaları da bagaja alırken yine video alabilirsem alacağım. Alamazsam da zaten son halini size göstermiş olurum. Arkadaşlar arabayı düzledik kardeşimle beraber. Siz de izlediniz zaten. Şimdi valizime neler koyuyorum onları hızlıca size göstereyim. Valiz hazırlamayı da ekledikten sonra artık akşama doğru da büyük ihtimalle evdeki diğer eşyaları da arabaya ekleyeceğim. Siz şurada beni izleyebilirsiniz. Siz görebilirsiniz. Bakmayın valiz hazırlama videosu çektiğimi. Ben daha önce sırt çantalı bir gezgindim. Sırt çantasına koyardım 3-5 tişört giderdim. Şimdi eşimle beraber uzun bir seyahate çıkıyorum. Haliyle her güne bir tişört diyor. Sağ olsun eşim benim için bunların hepsini katladı. Bunlar pantolonlar ve eşofman falan. Valizin bir köşesine bunları koyuyorum. Bu tarafta da tişörtler var. Yine katlanmış bir şekilde. Valizin boş kalan kısımlarına da elektronik cihazlarımı, kamera ekipmanlarını falan koyacağım. Tabii ki bunları şu an size gösteremiyorum çünkü onları hali hazırda hazır hale getirmedim. Powerbanklerim hemen burada masanın üstünde duruyor. Bunları en son hem sırt çantama yapacağım hem de valizin boş kalan kısımlarına ekleyeceğim. Buraya ne eklemedik? Tabii ki iç çamaşırları eklemedik. Bu valize daha eklenecek olanlar var. Size bu kadarını göstereyim şimdilik. Daha sonrasında yolculuğa çıkmak için eksiklerimi tamamlayıp listemi kontrol edip aracın başına geçeceğiz. Bu video daha çok hazırlık aşaması oldu. Bir sonraki videoda yol sürecini göreceksiniz. Tabii ki o videoda da size nereye gideceğimden bahsetmeyeceğim. En azından biraz sürpriz olsun istiyorum size. Ama bu videoda şunu söyleyeyim en azından. Kendi aracımızla yurt dışına çıkıyoruz. Yaklaşık 7000 kilometre yol yapacağız. Komşu ülkelerimizden birisine gidiyoruz. İlerleyen günlerde tabii ki siz de hangi ülkeye gittiğimi öğreneceksiniz. Şimdilik bu kadar olsun. Hangi ülkeye gittiğimi de tahmin edebilen varsa eğer yorum kısmına belirtebilirse o gittiğim ülkede aldığım bir hediyeyi izleyicimize ulaştırmak istiyorum. Hediye olarak göndermek istiyorum. Hadi.